Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda yine her zamanki gibi elektrik üretebileceğiniz harika bir motorla daha karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz motor bir fotokopi makinesinden söküldü. Fotokopi makinesinin servo motoru olarak kullanılan bir motor arkadaşlar. Bakın hemen şurada motorun etiketini de görebiliyoruz. DC servo motor. 24 voltla çalışıyormuş arkadaşlar. Tipi, ondan sonra işte parça numarası falan filan gibi Japon yapımı bir servo motor. Hatırlarsanız daha önceden kanalda bu hurda malzemelerden söküp de neler yapabileceğimizi anlattığımız bir videomuz vardı. Ben yine şu ekranın sağ üst köşesine koyarım arkadaşlar. Hurdadan hazine çıktı diye. O videoda da göreceksiniz. Bu yazıcılardan, fotokopi makinelerinden işinize yarayacak çokça güzel malzeme bulabilirsiniz. Bu da o malzemelerden bir tanesi. Dediğim gibi bir fotokopi makinesinden sökülmüş bir servo motor arkadaşlar. Ben şu dişlisiyle birlikte söktüm bu servo motoru ki devri yükseltmek zorunda kalırsak aynen bu dişliyi kullanalım diye. Beraberinde bir başka daha dişli söktüm. Onu videonun ilerleyen safhalarında göreceksiniz arkadaşlar. Sökeceğiniz malzemeleri yazıcılardan, fotokopi makinelerinden kurulu olduğu düzenekle birlikte işe yarayacak şekilde sökerseniz sonradan kullanırken sıkıntı yaşamazsınız. İşte ne bileyim dişli mekanizması ile birlikte, eğer üzerinde bir kayış varsa o kayışıyla birlikte ya da o kayışı gerdiren bir yay mekanizması varsa onunla birlikte parçaları bu şekilde sökmeniz her zaman sizin yararınıza olacaktır. Çünkü kullanımda yani başka bir projede o malzemeleri kullanırken bu tür mekanizmaları birlikte söktüğünüz zaman birbiriyle uyumlu parçaları birlikte söküp birlikte sakladığınız zaman çok daha faydalı olacak sizin için. Ekstra malzeme arayışına girmeyeceksiniz. Ekstra parça yapma ya da yaptırma işine girmemiş olacaksınız. Mekanizmayı söktüğünüz gibi dişlileriyle, kayışıyla, gerdirmesiyle, kasnağıyla hep birlikte yeni projelerinizde kullanabileceksiniz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden bu güzel motorun elektrik üretme işinde nasıl kullanılacağına ve nasıl bu motordan faydalanmamız gerektiğine bakalım. Ne demiştik? Motorun etiketinde gördüğünüz gibi DC 24 volt yazdığını söylemiştik arkadaşlar. Öncelikle bu motoru DC 24 voltla bir çalıştıralım bakalım. Motor çalışıyor mu çalışmıyor mu bir onu görelim. Şu soket kısmından bakın servo motor olduğu için şu arka kısmından gelen beyaz kablolar bu motorun enkoderinden gelen kablolar arkadaşlar. Bizim bununla işimiz yok. Bize sadece motoru çalıştıracak olan şu kırmızı siyah kablolar lazım. Yani motorun servo kısmıyla işimiz yok arkadaşlar. Onun için şu kırmızı ve siyah kabloları soketinden çıkarıyorum. Bakın soketler tırnaklı, şu plastik parçayı kaldırdığınızda otomatikman hemen bu sokette takılı olan kablo geliyor. Kaldırdım ve çektim. Gördüğünüz gibi siyah ve kırmızı kablo artık boşta. İsterseniz bu beyaz kabloyu kesebilirsiniz. İsterseniz sarıp sarmalayıp motorun üzerinde bırakabilirsiniz. Hemen bu motorun çalışıp çalışmadığına bakalım. Güç kaynağımızı bir açalım şöyle. Evet, 0 volttan başlayacağım. 24 volta kadar bu motoru bir besleyeceğim arkadaşlar. Güç kaynağımın voltajını okuyabiliyorsunuz sanırım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çalıştırmaya başladım. 1.3 volt. 3.9 volt. 7.1 volt. 10 volt. 12.8 volt. 15.6 volt. Motorun devrinin arttığını sesimden anlayabiliyorsunuz galiba. 17.6 volt. 20 volt. 22.7 volt. 24.1 volt arkadaşlar. Biraz daha artıralım. 25 volt gibi bir besleme voltajıyla şu anda motorumuzu besliyoruz ve gayet güzel de motorumuz gördüğünüz gibi dönüyor. Şimdi
Motorumuzun çalıştığını gördük. Bu motordan nasıl elektrik elde edebiliriz, nasıl elektrik üretebiliriz ve bu ürettiğimiz elektriği nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen şu bağladığımız güç kaynağımızın bağlantı kablolarını çıkaralım. Öncelikle bu motordan açık devre voltajı kaç volta kadar alabiliyoruz? Bu voltaj bir aküyü şarj etmek için yeterli mi? Onu görelim. Hemen şu ölçü aletimi motorun yanına koyacağım. Ve şunlar giriyorsa evet girdi. Problarımı gördüğünüz gibi motorumun çıkış uçlarına taktım. Şu probları da şöyle düzenli bir şekilde koyalım da. Evet, gördüğünüz gibi ölçü aletimin probları motorun bağlantı kablolarına bağlanmış durumda. Ölçü aletimin ekranı biraz yansıma yaptığı için şöyle bir pil yardımıyla ölçü aletimi destekleyeceğim. Evet, siz rahat görebilin diye. Ölçü aletimizi açalım. Öncelikle 6 volt seviyesinde başlayacağım. Şu motorumu da bu şekilde tuttuktan sonra şöyle elimle bir döndüreyim arkadaşlar motoru. Gördüğünüz gibi hemen 1.6 volt seviyelerini rahatlıkla, bakın çok az bir döndürmede hemen motorun gayet güzel elektrik üretebildiğini görüyorsunuz. 2.9 voltu gördüm. 5 voltu gördük arkadaşlar. 5.6 volt. 6 voltu geçti hatta. Ekran bir gitti geldi. Bir kademe yükseltelim. Evet, 6.60'ı gördüm. Yine 6 voltun üzerinde. 7 voltu gördüm arkadaşlar. 7 voltun üzerine çıktığını gördüm. Neyse. Şimdi bunu böyle elle döndürmeyle olmaz bu iş. Onun için yine mekanizmayla birlikte söktüğüm bu dişli yardımıyla şarjlı matkabıma bağladım bu civata yardımıyla dişliyi. Şimdi birlikte döndüreceğim ve bakalım açık devre voltajı kaç volt alacağız bu motordan, hep birlikte gözlemleyelim. Şöyle rahat bir oturtayım dişliyi. Evet. 8-10 volt. Evet, 17 volt. 18.69, 18.70 voltu gördük motorumuzda açık devre voltajı olarak. 18.70 volt da 12 voltluk bir aküyü şarj etmek için gayet ideal bir voltaj arkadaşlar. Bu voltajla 12 voltluk akülerinizi gayet güzel bu motorla şarj edebilirsiniz. Fakat öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önceki videolarımda birçok kere bununla ilgili yorum geldi. Birçok arkadaş olayı yanlış anlıyor. Diyor ki biz onu şarjlı matkapla mı döndüreceğiz? Elimizle mi döndüreceğiz? Nasıl yapacağız? Şarjlı matkabın harcadığı elektrik işte bizim ürettiğimiz elektrikten daha fazladır falan. Arkadaşlar, bunu kullanırken şarjlı matkabınızı kullanmayacaksınız. Bu motorun bu dişli mekanizmasına artık sizin hayal gücünüze bağlı olarak yeni eklentiler yapıp isterseniz bir pervane yerleştirip rüzgar türbini olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bir kayış kasnak yardımıyla bisikletinizin arka tekerine bağlayıp hem spor yaparken hem elektrik üretebilirsiniz. İsterseniz koşu bandınızın mekanizmasına uyarlayıp koştuğunuz yerde elinizin altındaki aküleri şarj edip bu akülerden istediğiniz zaman elektrik alabileceğiniz şekilde enerjinizi depolayabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze bağlı. Ben burada sadece sizin için uygun olan materyalleri seçip bulup bunları elektrik üretebileceğiniz motor mekanizmalarına fazladan bir para harcamayın. Fazladan bir uğraş içerisine girmeyin. Hazır olan malzemeleri bu tür uygulamalarda kullanabilin diye gösteriyorum. Onun için lütfen söylediklerimi yanlış anlamayın. Tamamen burada sizleri aydınlatmaya yönelik bir açıklama ihtiyacı duydum. Bu motorla elektrik üretip bu ürettiğiniz elektriği de nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum sizlere. Neyse, motorun açık devre voltajını hep birlikte gördük. Bir aküyü gayet güzel şarj edebilecek şekilde bir
açık devre voltajı var. Şimdi ise motorun kısa devre akımını ölçerek ne kadar akım üretiyor bu motor, bir de onu görelim arkadaşlar. Ampermetremizi de şu an motorumuza bağlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi ölçü aletimin probu 20 amper kısmında takılı ve ölçü aletimin kademesi de DC 20 amper ölçecek kademede hazır bir vaziyette bekliyor. Problarınız gördüğünüz gibi motorumun direkt çıkışına bağlı arkadaşlar. Bu şekilde motorun üretebileceği akımı direkt ampermetre üzerinden geçirip kısa devre akımını gözlemleyebileceğiz. Hemen yine bu şarjlı matkabımla bakalım bu şekilde döndürdüğümde ne kadar akım üretebilecekmişiz. Evet, şimdi şarjlı matkabımla döndürmeye başlıyorum. Evet, daha az bir döndürmede gördüğünüz gibi 270-280 miliamperleri gördük. 400 miliamper, 470 miliamper, 500 miliamper. Evet, 500 miliamperleri gördük arkadaşlar. Fakat inanın çok zor oluyor döndürmek bu şekilde. Şöyle yapalım. Bu şekilde biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben kamerayı şu şekilde bir ayarlayayım müsaadenizle. Masanın şu köşesine sabitleyeceğim bu şekilde. Gördüğünüz gibi motoru. Ve buradan bu şekilde döndüreceğim arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. 150 miliamper, 210 miliamper, 250-300 miliamper, 500 miliampere yaklaştık. 650 miliamper, 920 miliamper, 1 amper, 1.22 amper, 1.430 miliamper, 1.5 amperi gördük arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi motorumuzun gayet de güzel bir kısa devre akımı var arkadaşlar. 1.5 amperi rahatlıkla verdiğini görmüş olduk. Tabii kısa devre pozisyonunda ölçtüğümüz için motor çok fazla zorlanıyor. Motor zorlandığı için de hem sabit tutup hem de matkapla döndürmek çok zor bir hale geliyor. Onun için biraz zor oldu ama 1.5 amperi motorun rahatlıkla verebildiğini gördük arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de batarya şarj olayı, yani akü şarj olayı nasıl olacak? Bir aküyü nasıl şarj edeceğiz bu motorla? İsterseniz hep beraber onu görelim. Bunun için bize şarj edebileceğimiz bir batarya grubu lazım. Gördüğünüz gibi siz direkt 12 voltluk akü üzerinde de deneyebilirsiniz. Anlattıklarıma bağlı kalarak ben burada gördüğünüz gibi bu batarya grubunu şarj edeceğim bu motorla. Öncelikle bu batarya grubunun motoru bir çalıştırdığını ve batarya grubumuzun sağlam olduğunu bir görelim. Gördüğünüz gibi batarya grubumuz gayet güzel bir şekilde motorumuzu çalıştırıyor. Şimdi eksi bağlantımız olduğu gibi kalacak arkadaşlar motorumuza. Hemen şu problarımızı da bataryanın üzerine bağlayalım ve gördüğünüz gibi batarya voltajımız şu anda 15.74 volt seviyesinde arkadaşlar. Şarjı bayağı azalmış bu bataryamızın. Bu motorla şarj edebilecek miyiz? Hep birlikte onu görelim. Şarj akımını da ölçebilmemiz için bir ampermetre bağlayacağım devreye. Gördüğünüz gibi ampermetreler devreye seri bağlanır arkadaşlar ve problarım gördüğünüz gibi 20 amper kademesinde bağlı. Şöyle bir yerleştirme pozisyonu yapalım. Hemen şu kısma da ampermetremi yerleştireceğim ve onun da altına bir pil koyalım ve şöyle ekran güzel gözüksün. Evet, şimdi ampermetreyi seri bağlayacağımıza göre bakın motordan gelen bu kablomu direkt ampermetreme giriyorum arkadaşlar. Motordan geleni ampermetreye girdim. Ampermetreden çıkacak olan probumu da direkt pilin artı kutbuna bağlayabilirim. Fakat bu şekilde bağlarsam motorum direkt çalışmaya başlayacaktır. Bataryadan enerji harcayacaktır. Bunu istemediğim için buraya bir adet
ters yönlü bir diyot yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın elimdeki diyot P600M kodlu bir diyot. Bu diyotun hemen şu katot kısmını pilin artısına getireceğim. Bu şekilde motoru bağladığınızda, yani ampermetre ile bile bağlasanız, gördüğünüz gibi elektrik akımı ters yönde ilerleyemeyeceği için diyottan motor çalışmayacak. Sadece motorun ürettiği elektrik enerjisi diyotla doğru yönde olduğu için diyotun üzerinden geçip batarya grubumuzu şarj edecek arkadaşlar. Hemen buraya da bir krokodil kablo yardımıyla ampermetremizin probunu bağlayalım. Ve şimdi artık biz batarya voltajımızın üzerine çıkmadığımız sürece burada herhangi bir akım göremeyiz arkadaşlar. Onun için şöyle yapacağım. Sizin de görebileceğiniz bir pozisyonda tutmak istiyorum. Evet, şarjlı matkabımı buraya yasladım ve döndürmeye başladım. Hatta şuradan döndürelim. Bakın. Bir yanlışlık var. Nedir? Bir şeyler çıktı mı? Bir şey mi oldu? Nedir? 15.75 volt motordan geliyor. Ampermetre üzerinden geçti. Ampermetre üzerinden geçtikten sonra bu krokodil kablo yardımıyla buraya girdi. Evet, doğru. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önceki sorunu tespit ettim. O da bu krokodilin altında kablo bir temas edip bir temas etmiyormuş. Oradaki kırık noktayı bulduk. Şimdi oradaki kırık kısmı onardıktan sonra şimdi isterseniz tekrar bir kez daha deneyelim. Bakın 15.74 volt batarya voltajımız. Şu an akım 0 gözüküyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde motorumuzu matkabımla döndürmeye başladım. Kaçırmasam bir de gayet güzel olacak. Evet, bakın bataryamız şarj olmaya başladı. Fakat evet, 15.82 volt batarya voltajımız yükseliyor. Şu an 220 miliamper gibi. Bakın 300 miliamperle bataryamız gayet güzel bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. 260 miliampere sabitledi şu anda. Evet, gördüğünüz gibi batarya voltajımız da 16.54, 16.55, 16.56, 240 miliamperle gayet güzel bir şekilde bataryamız şarj oluyor şu anda. 16.60, 16.61. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, gördüğünüz gibi motorumuzda 250-260 miliamper, hatta bir ara 300 miliamperi gördük. 300 miliamper seviyesinde gayet güzel buradaki batarya grubumuzu şarj etmeyi başardık. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu devirlere, matkapla bu devire çıkıyoruz, bunu nasıl çıkaracağız arkadaş falan diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar yine burada bir dişli mekanizmasıyla, ekstra bir dişliyle atıyorum. Sizin pervaneniz bir tur döndüğünde burada 10 tur dönecek şekilde bir mekanizma yaparak bu motordan gayet güzel bir rüzgar türbünü yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi kayış, kasnak gibi bir sistemle evinizdeki bisikletinize bu sistemi bağlayıp bir yandan spor yaparken bir yandan elektrik üretebilirsiniz. Veya koşu bandınıza bir mekanizma yapıp bu motordan gayet güzel bir şekilde elektrik enerjisi üretip kullanabilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, güzel bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.